Netflix'in Monster the Ed Gein Story'si kısmen iyi, çoğunlukla etkisiz ve genel olarak tam bir hayal kırıklığı. Bu hırs, Ed Gein'in gerçek suç hikayesinin bir karışımına yol açarken, aynı zamanda 3 ikonik korku filmine de ilham kaynağı oluyor. Tüm bunlar kulağa ilgi çekici gelse de, özellikle de meşhur Gein'in ne kadar rahatsız edici derecede ilgi çekici olduğu düşünüldüğünde, Monster 3. sezon, kaynak materyalden yararlanmayı başaramıyor. Sıkıcı bir ilk bölümün ardından, dizi tamamen kontrolden çıkıyor, neredeyse sadist ve endişe verici derecede odaksızlaşıyor. Yaratıcılar Ryan Murphy ve Ian Brennan, dramatik bir hava katmak adına tarihi anlatılara kurgusal öğeler eklemekle tanınıyor ve eleştiriliyorlar. Monster 3. sezonun en büyük sorunu da burada yatıyor. Bu aşırı dramatize edilmiş, çoğu zaman grotesk yaratıcı özgürlükler ne eğitici ne de eğlenceli. Hepsi de tam bir saçmalığa ve berbat bir mini diziye katkıda bulunuyor. Monster Ed Gein, odak noktasındaki katil hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ed Gein Hikayesi adlı bir dizi için izleyicileri ana konudan uzaklaştıran, kafa karıştırıcı miktarda spot ışığı değişikliği var. Hepsi Gein'in mirası ile ilgili ve tuhaf bir şekilde dizi bunu böyle tasvir ediyor. Özellikle de Hitchcock'un Sapığı ve Tobe Hooper'ın Texas Testere katliamını çekmesi gibi eğlenceli ama gereksiz tasvirler. Her ikisi de bu klasik korku filmlerine ilham kaynağı olarak efsanevi Gein'e atıfta bulundu ve Monster, Ed'in sinemaya katkısını takdir etmenizi isteyecek kadar bunun farkında olmanızı istiyor. Monster 3. sezonun adam, mit ve efsane hakkında olduğunu söylemek, karakterin kendisi hakkında bu kadar çok yanlış ve uydurma olmasaydı oldukça doğru olurdu. Sons of Anarchy yıldızı Charlie Hunnam, rolde tamamen tanınmaz halde ve bizi dehşete düşürmekte harika bir iş çıkarıyor. Monster 3. sezondaki bazı görüntüler dudak uçuklatan ve unutulmaz. Bu, Hunnam'ın fiziksel yapısı rol için pek uygun olmasa da Gein karakterini ne kadar inandırıcı bir şekilde ürkütücü gösterdiğiyle büyük ölçüde alakalı. Böylesine bilgilendirici bir tonla gelen bir dizinin bu kadar raydan çıkıp sinir bozucu bir şekilde kurgulanmış olması son derece şaşırtıcı. Bu hikaye tartışmasız anlatılması gerekenin çok ötesine uzatılmış. Her biri 50 dakikadan uzun 8 bölüm uğraştığımız konu için açıkçası saçma. Özellikle gerçeklere bağlı kalsaydı en iyi ihtimalle 2 saatlik etkileyici bir film olurdu. Gerçekliğe yapılan amansız revizyonlar, Canavarlar 3. sezonunu pastel boyayla karalanmış bir tarih kitabı gibi hissettiriyor. Ed Gein'in travesti ve şizofren olarak tasvir edilmesi, çarpık karaktere sempati duymaya yönelik yanlış yönlendirilmiş girişimler olarak algılanıyor. Gein'i bir kadın kılığında dans ederken ve diğer her şeyi gördükten sonra izleyiciyi geri kazanmak için yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Dizi, Ed'in dindar annesinin, bastırılmış psikoseksüelliğinin, Nazi propagandasının ve kibar toplumun kurbanı olduğu fikrini mi uyandırmaya çalışıyor? Bu unsurlar Ed'in davranışlarını açıklığa kavuşturmaya, hatta mantıklı hale getirmeye çalışıyor ancak aslında onu daha da gizemli kılıyor çünkü nasıl var olduğuna dair hiçbir açıklama yok. Monster 3. sezonun anlatımı o kadar zayıf ki, kelimenin tam anlamıyla başka bir Netflix dizisinden kopya çekmiş. Final bölümü o kadar saçma ki gerçek olduğuna gerçekten inanamıyorum. Hayranlar yıllardır Mindhunter'ın yeni sezonunu istiyorlardı ve Netflix bunu gerçekleştirmek yerine dizinin en büyük korku serilerinden birinin parodisi olmasına izin verdi. Hayranlara Mindhunter gibi bir şey vermenin gerçek dizi kadar iyi olacağını düşünmüş olmalılar. Mindhunter'ın baş karakterlerini canlandıran 3 yeni oyuncuyu izlemek ancak bir Saturday Night Live skeçinde yapılabilirdi. Ancak bu, Ed Gein hikayesinin düpedüz kötü olmasının asıl sebeplerinin yanında bile değil. İnanılmaz derecede uzun, monoton tempolu, son derece odaksız, tarihsel olarak yanlış, ton olarak tuhaf, tematik olarak muğlak, endişe verici derecede sapkın ve garip bir şekilde sempatik olmasının yanı sıra en büyük günahı, gelmiş geçmiş en büyüleyici seri katillerden birini alıp hikayesini bu kadar acı verici derecede sıkıcı hale getirebilmesidir. Her televizyon dizisi, izleyicilerde kahkaha, üzüntü veya korku gibi belirli ve kasıtlı tepkiler uyandırmak için tasarlanmıştır. Canavar, Ed Gein hikayesi, işkence dolu sezonu boyunca şaşırtıcı bir şekilde yalnızca tatsız duygular uyandırıyor. Can sıkıntısı, hayal kırıklığı, şok, kafa karışıklığı ve tiksinti. Bu sadece tamamen berbat bir dizi değil, anlamsız, sapkın ve anlatısal eğlence dünyasının dışında var oluyor çünkü destekleyecek kimse yok ve izleyicilerin de hiçbir şeyle baş başa kalabileceği bir şey yok.